Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İlk geldiğin Yalı Çapkını falan her zaman olduğu gibi. Ay Yıldız da, o da çok hızlı. Selam diyor Ay Yıldız, aleykümselam. Ege de öyle, Ege de her gün ilklerden. Hoş geldiniz. Birgül Beykoz, Bilal abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ selam diyor. Banu Kabaş burada. Abi dün bana cevap yazmışsın diyor Yalı Çapkını falan. Görünce mutlu oldum diyor. Teşekkür ederim. Ben de sizlerden yorum gelince mutlu oluyorum, beğen gelince mutlu oluyorum. Fatma Yıldıran da burada, Nuray burada. Eee, Gülseren Başdoğan burada. Ay Yıldız, ne dediğini anlayamadım kız. Kağıtlar uçuşuyor, biraz rüzgar var burada. Ne dediğini anlayamadım Ay Yıldız. Bir oku da bir daha düzelterek yazsana. Mektikaya ne? Gülseren Başdoğan, iyi yayınlar. Yegane Gazimova, Bilal abi iyi çalışmalar. Osman burada. Yegane Gülseren, Yalı Çapkır, Belkıs Atakay, Andra Urra, ya Şili'den, Andra Şili'den, Andra, Hollanda, e, acı biber sürüyor bir arkadaş. Hola. Ay Yıldız burada. Meksika'ya gitmiş diyor tatile. Yalı Çapkını fan. Ne güzel çiçekler. Eleonora Bendas Veli Gürcistan'dan Aynur Tunçal. Selam, selam dostlar. Evet. Şöyle bir notlarıma bir dakikanızı rica ediyorum. Veronica Perez. Veronica Valencia'dan mı yazıyorsun? Tam anlayamadım. İspanyolca bilmiyorum. Semra Karadaş, hayırlı akşamlar. Esma, bonjour Bilal. Lydia, bonjour. Gülay Yıldız, selamlar. Ruksara nasılsın? Okuyorum Ruksara. Ay Yıldız. Mert bugün Pera Oteli'nin önünde bize el salladı. Çekim varmış. Pera Palace Oteli'nin önünde mi? Evet tamam. Sabahleyin bir görüntü vardı. Anladım. Müge Yıldırım nasılsın? Rahim Alvendi merhaba. Değerli arkadaşlar beğen yaparsanız memnun olurum. Ne kadar güzel nazar boncuğu Esma, ne kadar güzel güller onlar, dört yapraklı yoncalar. Semra hayırlı akşamlar güzel kardeşim. Gülay Yıldız selamlar. Dostlar. Bu arada duydunuz mu? Konuşanlar programı bundan sonra Disney Plus'ta olacak. Konuşanlar programı Acun Ilıcalı'nın Eksen platformundan ayrılmıştı. Nisan ayıydı zannedersem ayrıldığı zaman ve ondan sonra pek çok teklif aldı. Bütün dijital platformlardan teklifler aldı. Netflix'e mi gidecek? Max'a mı gidecek? Prime Video'ya mı gidecek? Disney Plus'a mı gidecek? Nereye gidecek derken Disney Plus'la anlaştı. Seçimini yaptı ve bu akşam çekimler başlıyor ama yayınlar Eylül'de başlayacak arkadaşlar. Konuşanlar programı çok seviliyor. Hasan Cankaya'nın kendine has üslubuyla yaptığı bir program biliyorsunuz ve çeviri desteğiyle tüm dünyada yayınlanacak Disney Plus'tan. Tüm dünyada yayınlanacak çeviri desteğiyle diğer ülkelerdeki insanlar da Hasan Cankaya'nın o biraz erotik, biraz belden aşağı esprilerini ilgiyle izleyeceklerdir. Zaman zaman güldürüyor, zaman zaman şaşırtıyor, bazen çizgiyi aşıyor ama yine de Hasan Cankaya çok izleniyor. YouTube'da parlamıştı ve milyonlara ulaşmıştı izleyici sayısı bakımından. Oradan Acun Ilıcalı onu aldı ama Eksen'de umduğunu bulamadı Hasan Cankaya. Çünkü Eksen çok büyüyemedi platform olarak. Maçlar dışında öyle çok fazla bir iki program işte onlardan biri Hasan Cankaya'nın programıydı. Ve Hasan Cankaya da sonunda oradan ayrıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İzliyor musunuz konuşanları? İzliyor musunuz Hasan Cankaya'nın programını? Devran Yakut, Müge Yıldırım.
Gülay Yıldız, Gülşen Dönmez, Kanada'dan yazıyor. Boguslava Aleksandrovska, from Canada. Welcome Boguslava. Naile İmanlı, selam, aleykümselam. Süleyman Ahmet, evet. Peki dostlar, gündem Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın anneleri Arzu Sabancı yüzünden ayrılmaları. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe izin vermemesi, oğlunun evlenmesine izin vermemesi nedeniyle Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yı terk etmesi. Diyorlar ki Hande Erçel Hakan Sabancı'yı kapının önüne koydu. Hande Erçel çok üzdü Hakan Sabancı diyorlar. Annesinin sözünden dışarı çıkmamakla ve dolayısıyla Hande Erçel de artık bekleyemem, yeter bu kadar beklediğim deyip onu terk etti ve bu konudaki gelişmeler biraz sonra konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Bu ilginç konuyu da biraz sonra konuşacağız. İrem Derici'ye geçmiş olsun diyelim mi? İrem Derici'yi ben şarkıcı olarak da beğeniyorum, insan olarak da beğeniyorum. Zaman zaman ona takılıyorum ekrandan, televizyondan zaman zaman takıldığım oluyor İrem Derici'ye. Ancak bu şimdi birlikte olduğu delikanlıyı da çok takdir ediyorum. Melih Kunukçu çok başarılı bir dansçı ve DJ olarak da mesleğinde çok seviliyor, beğeniliyor Melih Kunukçu ve İrem Derici'ye evlilik teklif etmişti biliyorsunuz. İrem Derici de kabul etmişti. İrem Derici dün TV8'deki programa konuk olacaktı. Magazin programına konuk olacaktı. Gel Konuşalım programına. Ancak hasta olduğu için katılamadı ve bir video çekip hastane yatağından yolladı hayranlarına. Orada serum takılmış koluna, bir antibiyotik serumu takılmış. Boğaz enfeksiyonu, eee, çok son derece rahatsız durumda ve kulağında da enfeksiyon oluşmuş. Hastaneye yatmış, o bakımdan tedavi oluyor. Bu diyor antibiyotik koluma takılan, biraz sonra vitamin de takılacak. Çok geçmiş olsun diyoruz İrem Derici'ye. İrem Derici'nin bu talihsizliği nedir ya? Bu kız kadar sık sık hastaneye yatan, hastalanan başka şarkıcı var mı Allah aşkına? Hiç kendine bakmıyorsun İrem Derici. Mutlaka ihmal ediyorsun sağlığını. Kim bilir sahneden inince o terli terli buz gibi içinde buz kırıkları, buz parçaları olan suları mı içiyorsun? Air condition altına mı yatıyorsun terli terli? İnsan kendini bu kadar ihmal eder mi ya? Hep sen hastalanıyorsun İrem ya. Bir git kurşun döktür kızım be. Sevgilin çok yakışıklı, nazar değiyor belki de. Çok yakışıklı ve kardeşim olsun, çok kibar bir çocuk, çok efendi bir çocuk. Aile terbiyesi almış belli oluyor zaten. Melih Kunukçu. Melih Kunukçu. İrem Derici sevgiler sunuyorum. Çok çok geçmiş olsun. ATV sunucusu Hazal Eker. Bu taciz iddiaları var ya arkadaşlar, son zamanlarda kadınların taciz edilmesi konusu var ya, ünlü kadınlar beni de taciz ettiler, benim de başımdan böyle bir olay geçti diye paylaşımlar yapıyorlar ya, hepsine geçmiş olsun diyorum. Hepsi doğru, eksiği var, fazlası yok. Eksiği var, inanın o anlatılanların. Çok fazla olaylar var. Ünlüler dünyasında hem oyuncuların çevresinde hem şarkıcıların sahne arkasında ve şarkıcılar dünyasında yaşanan, o stüdyolarda falan yaşanan çok olaylar var, taciz olayları. Şimdi ATV sunucusu Hazal Eker bir paylaşım yaptı ve Burak Deniz'in fotoğrafının altına şunları yazdı arkadaşlar. Bu Burak Deniz'i biliyorsunuz değil mi? İyi bir oyuncu ama çok çapkın bir adam. Burak Deniz'in fotoğrafını ekledi. Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini yiyen, ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini hiçbir kadının ekmeğiyle oynamayacak kadar namuslu insanlar yesin. Yani burada Burak Deniz'e gönderme yapıyor anladığım kadarıyla. Ben istiyorum ki bu sektörün ekmeğini
hiçbir kadın ekmeğiyle oynamayacak kadar namuslu insanlar yesin. Hazal Eker burada Burak Deniz'in belki de kendisini kastediyor. Bir kadının ekmeğinde oynadığını ifşa alıyor bu paylaşımıyla. Biraz dolambaçlı olmuş ama tabii ki Burak Deniz'in yakışıklı ve çapkın oyuncu Burak Deniz'in cevap hakkı var. Hazal Eker'in bu paylaşımına. Hazal Eker'e de bu paylaşımından, bu cesaretinden dolayı teşekkür ederiz. Çünkü tacize uğrayan, sıkıntı geçiren, şiddete uğrayan kadınlar özellikle bunları yayınlamaktan, bunları paylaşmaktan çekiniyorlar. Başlarına daha kötüsü gelebilir endişesiyle, korkusuyla arkadaşlar. Lara Kamhi, Türkiye'nin en zengin ailelerinden Cefi Yasemin Kamhi'nin kızları kendisi. Lara Kamhi dedi ki, madem kadınlar konuşuyor, yaşadıkları şiddet olaylarını, taciz olaylarını anlatıyorlar, tam zamanı dedi. Lara Kamhi bir zamanlar şarkıcılığa soyunmuştu. Olmadı. Yurt dışına gitti. Çok zengin bir aile. Yurt dışına gitti. Sinema okudu. Yönetmenlik yapıyor. Lara Kamhi sinemayla ilgileniyor şimdi. Anlattığı şu. Bundan 19 sene evvel diyor. Volkan Büyükanlı tanınmış bir mekan işletmecisi arkadaşlar. Restoranlar, barlar, gece kulüpleri. Onunla sevgiliydim diyor. Evde otururken cep telefonuma mesaj geldi. Birlikte biraz önce stüdyoda müzik çalışması sırasında birlikte çalıştığım arkadaş atıyor, kişi atıyor. Mesajda Lara Kamhi'ye o kişi, o erkek şöyle yazmış. Seni dinlemek güneşe bakmak gibiydi. Stüdyoda çalışmışlar ya birlikte biraz önce. Seni dinlemek güneşe bakmak gibiydi. Mesajı diyor önce adam görüyor. Sevgilisi görüyor. Ve tam 4 saat Lara Kamhi'ye şiddet uyguluyor. O sırada birlikte oldukları yerde, evde. Boğazını defalarca sıkıyor. Öldürür gibi sıkıyor. Suratını yumrukluyor. Çenesi çıkıyor. Suratı tanınmaz hale geliyor. Beyin travması geçiriyor. Ve kolu kırılıyor. Bu gördüğü şiddetten, yediği dayaktan dolayı. Adam meğersem uyuşturucu kullanıyormuş. Uyuşturucunun etkisindeymiş. Ve hastaneye gidiyor, rapor oluyor filan ama ailesi diyor ki bu çok varlıklı, sosyetenin en öndeki ailelerinden biri. Diyor ki annesi babası bunu duyurursak diyor, mahkemeye verirsek duyurulur, millete rezil oluruz. İnsanlar bizi konuşur. Kızlarına yapmayalım diyorlar. Hani davacı olmayalım, şikayetçi olmayalım. Ve bunu gizliyorlar. Ama şimdi peş peşe yapılan bu iddialar, ünlü kadınların taciz ve şiddete uğrama iddiaları, tecavüze uğrama deneyimleri yapamamıştı. Geçen gün anlatmıştık. Tecavüz etmek istiyor. Ünlü bir oyuncu Mehmet Yılmaz 16 yaşındayken, lise öğrencisiyken sınıf arkadaşı kıza, ama kız buna izin vermiyor ve yıllar sonra da ifşada bulundu. Geçmiş olsun diyoruz. Çok zor bir durum. Müsaadenizle bir habere bakacağım. Yeni gelişme oldu zannedersem. Ona bir bakmam lazım. Bir saniyenizi alıyorum. Evet, siz bu arada yazın, okuyacağım hepsini.
Biliyorsunuz dün söylemiştim yayında sevgili Onur Akay'la yayın yaptığımızda bir Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda yapılan uluslararası yüzme yarışlarında kıyıya çıkmamıştı, kaybolmuştu. 2900 kişinin katıldığı büyük bir yüzme yarışı İstanbul Boğazı'nda Asya yakasıyla Avrupa yakası arasında yapılan bir yarış ve Rus bütün yüzücüler 6500 metre, 6,5 kilometrelik parkurda kıyıya çıkıyorlar, yarışı tamamlıyorlar ama Rus yüzücü Nikolay Svechnikov kıyıya çıkmıyor ve tedbir olarak tabii yarışçıların hepsinin bacağında çip var ve Nikolay'ın çipi hala onun denizin içinde olduğunu gösteriyormuş arkadaşlar. Aradan bugün salı günlerden 2 gün geçiyor. Hala onun çipi Nikolay'ın denizin içinde olduğunu gösteriyor. Ama kendisinden bir haber alınamıyor. Dalgıçlar sürekli olarak İstanbul Boğazı'nda dalıyorlar. Nikolay'ı arıyorlar. Tekneler, botlar, sahil güvenlik botları, deniz polisi botları İstanbul Boğazı'nın sadece yarış parkurunda değil her yerinde arıyorlar onu. 30 yaşında profesyonel bir yüzme antrenörü Nikolay Svechnikov, Rus vatandaşı ve evli, yazık 9 aylıkta bir bebeği var. Karısı bugün Rusya'dan İstanbul'a geldi. Kocasından endişe ediyor. Kocasının kaybolduğu haberiyle kadıncağız perişan oldu. Uçağa binip İstanbul'a geldi. Kadının iki gözü iki çeşme. Kocasının bulunması için o da polisle, sahil güvenlikle konuşuyor ve hastalığı var mı yok mu? Adamcağızın hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. 81 ülkeden yaklaşık 2900 yüzücü katılmıştı. Nikolay hariç hepsi kıyıya vardı. İstanbul Boğazı akıntılı. Akıntılı ama profesyonel yüzücü, yüzme antrenörü. O akıntı ona vız gelir. Acaba bacağına kramp mı girdi? Acaba Allah korusun kalp krizi mi geçirdi? 30 yaşında bir adamın kalp krizi geçirme ihtimali de çok düşük. Ters akıntı, tamam akıntı ters ama bunların hepsi o akıntıda mücadele edip yüzüp karşı kıyıya çıkmışlar. Hepsi yetenekli sporcular, kendilerine güvenen sporcular. Defalarca daha kötü ortamlarda, daha kötü denizlerde yüzmüş insanlar. Ne oldu acaba? 30 yaşında profesyonel yüzme antrenörü Nikolay Svechnikov. Müsaadenizle bu konuda gelen yeni bir haber var. Ona bir bakayım. Hala bulunamadı. Denizde ve kıyıda aramalar devam ediyor. Bir saniye. Çok da başarılı. Daha evvel madalyalar almış. Daha evvel birincilikler kazanmış. Çok profesyonel bir yüzücü. Bakıyorum. Olayın ardından bazı basın organlarında kayıp sporcunun yarış bitiminde değil, saatler sonra fark edildiği yönünde haberler çıktı Rus basınında güvenlik önlemlerinin sıkı olmadığı ve arama çalışmaların yetersiz kaldığı öne sürüldü. Bir Telegram kanalı, Rusların kanalı biliyorsunuz Telegram, sporcunun akrabalarının gönüllü arama grupları organize etmeye çalıştığını iddia etti. Resmi açıklamalarda ise Svechnikov'un eksikliğinin çip ve kamera incelemeleri sonucunda belirlendiği, aramaların hemen başlatıldığı, geç kalınmadığı belirtildi. Eski Rus açık su yüzme antrenörü Alexey Akatyev, kalabalık start sırasında yaşanabilecek bir çarpışma sorununun ihtimal dışı olmadığını söylüyor.
Kalabalık start anında çarpışma. Çarpışma olsa orada binlerce insan var. Birisinin çarpışıp da kendisini kaybettiğini görür, haber verir ya. Seyirciler de çok fazla o start anında. Sporcunun yüzdüğü sırada kalp krizi veya ani bir sağlık sorunuyla fenalaşarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor. Tekrar okuyayım. Sporcunun yüzdüğü sırada kalp krizi veya ani bir sağlık sorunuyla fenalaşarak battığı ihtimali üzerine duruluyor. Arkadaşlarıyla grup halinde 600 metre kadar yüzdükten sonra ortadan kaybolduğu, bacağına kramp girmesi sonucu akıntıya kapılmış olabileceği de ihtimal arasında. 1,92 metre boyunda. Rusya'da usta sporcu unvanına sahip. Kursk Oblast'ında doğmuş. Kursk Oblast'ında doğmuş 1995 yılında. Kursk bölgesinde serbest yüzmede ve sırt yüzmede rekorlar kırmış. Orta Federal Bölge şampiyonlukları var. 2019'da açık suda düzenlenen Kupa Şampiyonları yarışını kazandı. Moskova'da Besvim Yüzme Okulu aracılığıyla bebeklerden yetişkinlere kadar 500'den fazla öğrenci yetiştirdi. Çalıştığı kulüplerde yılın antrenörü seçildi. 2024 yılı yazında evlenen sporcu aynı yıl Aralık ayında baba oldu. Eşi Antonina Sveshnikov olayın duyulması ardından sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaparak İstanbul'a geldi. Hadi ya bulalım şu insanı, bulalım şu insanı, bulalım şu insanı, bulalım Rus sporcuyu. Nikolay Sveshnikov, Allah yardımcın olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun dostlar. Sizler nasılsınız? Şimdi de git. Peki dostlar, Damla hoş geldin. Elanur Silva Nebiyeva abi Bakü'den. Bilal Bey çok güzeldi verilişiniz. Afra ve Mert'lere haber verin. Sen neyin? Afra Kraliçe Mert Kral. Yalı Çapkın Beyza. Peki dostlar. Dün Onur Akay'la yaptığımız canlı yayına gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Onur Akay, Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na göstermek üzere hazırladığı sürprizi anlattı. Evinde özel bir sinema çalışma odası yaptığından bahsetti ve Yalı Çapkını'ndan Afra Saraçoğlu ile olan fotoğraflarını o evin duvarında süslediğini söyledi ve o odanın özelliklerini anlattı Onur Akay. Afra Saraçoğlu Eranur Yalı Çapkını fan aynen ya. Evet çok üzücü diyor. Sito Ak çok üzücü diyor. Lütfiye Hanım bizi takipçilerimizi niye kabul etmiyor diyor Naile İmanlı. Neden kabul etmediğini bilmiyorum ama Lütfiye Hanım'ı takip etmek isteyen o kadar çok kişi var ki takdir edersiniz ki bunlardan bir kısmından zarar gördü kendisi. Bunlardan bir kısmı sonradan anti çıktı ve kadıncağızı üzecek şeyler yaptılar. Sosyal medyada bazı paylaşımlardan da bu süreç içinde, Yalı Çapkını süreci içinde çok zarar gördü kadıncağız. O yüzden olabilir. O yüzden olabilir. Mert'le Afra'dan beraber yeni dizi gelir mi diye soruyorsun Devran ama yeni diziden önce onların birlikte yeni bir sinema filminde oynamalarını bekliyoruz. Birlikte hiç sinema filminde oynamadılar zaten de. Birlikte bir sinema filminde oynamalarını bekliyoruz. Yalı Çapkını fan evet çok mutlu olduk diyor. Onur Akay'ın dün anlattıklarıyla ilgili bu mutluluğu Yalı Çapkını fanın.
Antiler artık kapatılsın diyor. Beyza Nur çok olumsuz ve insanları üzen paylaşım yapıyorsun, yorum yapıyorsun. Beyza seni biraz dinlendirdim. Ama tabii engellemedim. Biraz dinlen Beyza Nur. Peş peşe çok olumsuz, çok negatif mesajlar yazıyorsun. Gerek yok bu kadar negatif olmaya. Bir şey yazarsın, fikrini söylersin 2 satır ve çekilirsin. İnsanları böyle üzmeye, insanları olumsuz mesajınla zaten hayat sıkıcı bazen. Çok yani dertler üst üste geliyor bazılarımız için. Zaten yorucu günlük hayatımız. İnsanlar mutlu olmak istiyorlar ve sevdikleri kişilerin de mutlu olmasını istiyorlar. Sürekli negatif böyle konuşmak, yorum yapmak, bir de söylediklerin gerçek olsa tamam diyeceğim, kız haklı ama gerçek de değil. Bilmeden yazıyorsun. Antilerinden duyduğunu burada yazıyorsun, insanların moralini bozuyorsun. Hiç gerek yok. Yapıcı olmak varken niye böyle yapıyorsun? Doğruları biz anlatıyoruz burada. Onur Akay kaç kere anlattı, ben kaç kere anlattım. Stoak kötü bir niyetin olmadığını Lütfiye Hanım'a tekrar bir şekilde yaz. Görür o. Yani istekleri görüyordur. Instagram'da isteklerde çıkar talebin. Görüyordur ama o kadar çok kadıncağıza haksızlık yapıldı ki takdir edersin yani. Çok haksızlıklar yapıldı. Kadın hatta bu yapılan haksızlıkları haykırdı bile ya 2 sene evvel. Haykırdı kadıncağız yani. Bunları hak etmiyor. Afra Saraçoğlu gibi bir insanın annesi sonuçta yani. Bunları yapmak son derece ayıp o kadına. Neler yazdı insanlar ya. Kıskançlar ya. Çok kıskanan var ya. Mert Ramazan Demir'le o zaman aşklarını herkes biliyordu. El ele de çıkıyorlardı. Pazar günü hiç unutmuyorum kahvaltıya gitmişlerdi birlikte hatırlayın. Arabadan inerken, arabaya binerken kameralar çekmişti. Görüntülemişlerdi. Baş başa çıktıkları günlerdeydi o çirkinlik yapılan. Gülşen ellerinden öperim diyor. Güzel kardeşim Beyza'dan bıktık diyorsun. Yani evet ben de baktım üst üste bir sürü olumsuz şey yazıyor. Ne işi var? Engellemedim. Kendisini gizledim burada. Ama böyle yapmaya devam ederse engellerim. Müge Yıldırım çekemiyorlar Bilal abi diyor. Öyle. Stoak ben Afra Mert bir sinema filminde görmek istiyorum. Stoak hepimiz istiyoruz. Şu senaryolarda bir karar verseler ve çalışsalar birlikte ondan sonra da o teklif gerçekleşse yani real olsa proje sinema filmi haline dönse, çekimler yapılsa hepimiz çok mutlu olacağız. Ege diyor ki Bilal abi seni her akşam kaçırmadan izliyorum. Kocaman selamlar. Aleykümselam ne kadar iyisin. Evet ya çok güzel günlerdi diyor. Yalı Çapkını falan. Hakikaten öyleydi. O zaman bu antilerin sesi çıkmıyordu. Onlar birlikte görüntü verdiği için dışarıda da bu antilerin sesi çıkmıyordu o zaman. Yalı Çapkını fan her yayın aynısını yapıyor abi bir de diyor. Peki ben fark etmiyordum Yalı Çapkını fan. Eğer yarınki yayında da yine bunu yaparsa engellerim. Engellerim yani çünkü o zaman ortamı bozmaya geliyor o bizim aramıza. Devran, Yakut, Afra Mert'i bu ikisinin aşklarını görecek miyiz? Yan yana görecek miyiz? El ele görecek miyiz? Devran Yakut görmeyi hepimiz çok istiyoruz. Tabii ki onların stratejisini bilemem. Gizli gizli buluşmaya devam mı ederler? Gizli gizli görüşmeye devam mı ederler? Yoksa bir arada çıkıp görünürler mi? Ama birlikte bir film çekerlerse o zaman zaten her şey onları sevenlerin istediği gibi olur. Zaten o film çalışması sırasında set dışında da ister istemez görünecekler. Çünkü özel hayatlarında da birlikte oldukları için setten çıkışlarında kameralar onları takip eder ve birlikte görüntüler. Brezil ama Afra ve Mert Brezilya'dan yazan arkadaşım İspanyolca yazıyor. Tabii ki anlayamıyoruz. Melat Veliyeva
Ne zaman takipleşirler diyor. Ya o takipleşme konusuna çok takılmayın arkadaşlar. Çok takılmayın o takipleşme konusuna. Sagamo diyor Tanem İletişim. Naile İmanlı Afram. Peki arkadaşlar şimdi Hande Erçel Hakan Sabancı ile ayrılık konusunda ben Hande Erçel'e yerden göğe kadar hak verdiğimi zaten hem yazılarımı okuyor musunuz? Bilalozcan.com web sitemde her gün yazı yazıyorum. Orada yabancı dostlar bizi izleyen, daha sonra çevirilerden bizi izleyen yabancı dostlara da söylemiş olayım. www.bilalozcan.com web sitemde her gün yazılarım var benim, makale yazıyorum ve orada gündeme göre magazin konularında Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ilişkisiyle ilgili yazıyorum. İşte Hande Erçel Hakan Sabancı ayrılığıyla ilgili gelişmeleri yazıyorum. Günün magazin olaylarını yazıyorum. Son zamanlarda Hande Erçel ve Hakan Sabancı olayının bütün iç yüzünü yazdım. O yazılarımı da okumanızı tavsiye ederim. Orada da ilginç ayrıntılar var. Bazen orada yazıyorum, burada söylemeyi unutuyorum. Burada söylüyorum, orada yazmayı unutuyorum. Bu kadar yoğun çalışınca üst üste ne kadar not alırsam alayım, böyle sayfalarca not da alsam bazen insan gözden kaçırabiliyor. Dolayısıyla hepsini birden takip etmenizde fayda var. Instagram'daki videolarımı orada da her gün kısa kısa yorumlar yapıyorum. Mesela buraya oturmadan evvel Instagram sayfam için yine bir yorum yaptım, video çektim ve orada paylaştı arkadaşlarım, yardımcılarım. Instagram sayfama da göz atın, oraya da bakın. Ben çok yoğun çalışan bir gazeteciyim ve işi çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. Çok şükür 49. yıla doğru gidiyorum meslekte. Ekim ayında 49. yıla girmiş olacağım. İşimi çok seviyorum. Yani elden ayaktan düşene kadar Allah gecinden versin bu işi yapmak istiyorum ve Türkiye'de faal olarak bu işi yapan en kıdemli, en olgun, yaşlı gazeteciyim, magazin gazetecisiyim. Hala bu işi yapan. İşimden de çok memnunum, yaptığım işten de. Başka da bir meslek yapmıyorum. Dolayısıyla ben hep doğruların peşindeyim. Hep doğruların peşinde oldum. Çünkü doğruları anlatmak mecburiyetindeyim ki beni izleyenler takip etmeye devam etsinler. Haberleri benden almak istesinler. O yüzden doğrulardan hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim, ayrılmıyorum. Başkaları gibi yönlendirilen bir gazeteci olmadım. Patronların menfaati yönünde, anne babaların menfaati yönünde. Hakan Sabancı'nın babası çok zenginmiş, annesi çok zenginmiş, Türkiye'nin en varlıklı aileleriymiş. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren bu ilişkide kim haklı, hangi taraf haklı? Bu ilişki bittiyse bunda kimin hatası var? Kim burada en çok yıprandı? Kime haksızlık yapıldı? Beni ilgilendiren bu. Ben dürüst bir gazeteci olarak burada Hande Erçel'e haksızlık yapıldığı fikrindeyim. Arzu Sabancı'nın, Hakan Sabancı'nın annesinin ilişkiye karışmaması gerekirdi. O kadar müdahale etmemesi gerekirdi. Onları ayırmaması gerekirdi. Hakan Sabancı eminim eğer tek başına hareket edebilseydi, anne baskısı olmadan, bakın baba demiyorum. Babası öyle bir insan değil çünkü karışmıyor. Anne baskısı olmadan hareket edebilseydi Hande Erçel'le evlenirdi ve mutlu olurdu ikisi. Hakan Sabancı da seviyordu, aşıktı Hande Erçel'e. Aşık olmasa kadınını alıp da 15 günde bir o uzun seyahatlere niye gitsin adam ya? Niye gitsin? Eee, ama çok güzel bir şey var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlıkta yazdım. Hande Erçel'e o kadar büyük bir destek var ki bu yayına oturmadan evvel bu kızın hesabındaki yorumlara bir göz atayım dedim. Son postlarının altındaki yorumlara baktım. Tabii postlar bu konuyla ilgili değil ama yorumlar bu konuyla ilgili. Hepsi. Nasıl büyük bir destek. Dünyanın her tarafında. Allah'tan bu çevir özelliği var yorumların altında biliyorsunuz. Her dilde, her yerden, dünyanın her yerinde kızın takipçileri var. O 30 milyon takipçisi hepsi gerçek.
Her dilde, her yerden destek. Hepsi arkandayız, seninleyiz. Sen ne yaparsan doğrusunu yaparsın. Kız bu kadar çok seviliyor, Hande Erçel. Bu kadar ünlü, bu kadar şöhret. Ne büyük mutluluk onun için, biliyor musunuz? Aynı desteği Mert Ramazan Demir onu üzdüğü zaman, bu Akyaka olayıyla ilgili, o konuyu tekrar böyle açık açık söylemek istemiyorum. Mert'i de çok seviyoruz. Onlar barıştılar. O hata geride kaldı diyoruz. Aynı desteği Afra Saraçoğlu'na da yaptılar, biliyor musunuz? Dünyanın her yerinden. Afra Saraçoğlu'nu da herkes, üzülme Afra, sen çok farklısın, sen bir tanesin. Sen bunları hak etmiyorsun. Üzülme, sen işine bak. Afra Saraçoğlu'na, seni çok seviyoruz. Sen çok güzel bir insansın. Kalbin de güzel, yüzün de güzel. Sen çok başarılısın diye Afra Saraçoğlu'na da bu destek verilmişti. Şimdi aynı şekilde Hande Erçel'e de veriliyor. Ben de zaman zaman Hande Erçel'i eleştirdim. Oyunculuğunu beğenmediğimi falan söyledim ama kız hakikaten tırnaklarıyla kazıya kazıya, böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya şu son 13-14 senede zirveye geldi ve yerleşti. Ne olursa olsun. Dünyanın her tarafında takipçileri var. Her tarafında seviliyor. O yüzden Hande Erçel'e destek olmanızı isterim, tavsiye ederim. Afra Saraçoğlu'na, Mert Ramazan Demir'e, hepsine de başarılar ve mutluluklar. İyi ki varsınız. İyi ki benim takipçimsiniz. Dünyanın her tarafından beni izleyen dostlarıma, o yardımcılarıma bırakmıyorum artık. Çeviri altyazıları eklemeyi ben yapıyorum. Büyük bir mutlulukla, büyük bir keyifle. Yaklaşık yarım saatimi alıyor, biliyor musunuz? Tek tek bütün her dilde altyazı eklemek. Peki ama çok memnunum ve o insanlarla yorumlarda buluşmak, onların sorularına cevap vermek. Cevap veremediklerim kırılmasın lütfen. Mümkün olduğu kadar çok cevap vermeye, kalp koymaya, çiçek atmaya çalışıyorum. Peki dostlar, hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Türkiye'den, yurt dışından beni takip eden dostlarıma ve Türkiye'de bulunup da beni izleyen bütün arkadaşlarıma, dostlarıma kalpten teşekkürler. İyi ki varsınız. Sevgiyle. Görüşmek üzere.